Yaz süreci bitmeden yeni aşk neden bu kadar karışık hissettirir? Birini kaybettikten, bir ilişki bittikten ya da hayatınızda büyük bir kopuş yaşandıktan sonra yeni birine karşı bir şeyler hissetmek bazen çok tuhaf gelebilir. Çünkü bir yanınız nihayet biraz iyi hissediyorum derken başka bir yanınız ben bunu yapmamalıyım diye fısıldar. İşte bugünkü videoda tam da bunu konuşacağız. Yaz süreci bitmeden yeni aşk neden bu kadar karmaşık hissettirir? Ve daha önemlisi bu karışıklık sizi otomatik olarak yanlış biri yapar mı? Hayır. Çoğu zaman bu insan zihninin ve kalbinin aynı anda iki farklı işi yapmaya çalışmasından kaynaklanır. Önce temeli kuralım. Yaz sadece ölümden sonra yaşanan bir şey değildir. Evet, en yoğun yüzlerinden biri sevilen birinin ölümü olabilir. Ama bir ilişkinin bitmesi, bir geleceğin yıkılması, alıştığınız bir kimliğin kaybı, sağlık kaybı, iş kaybı bunların hepsi de yas yaratabilir. Çünkü yasın özü sadece bir insanı değil, o insanla birlikte kurduğunuz dünyayı da kaybetmektir. Bu yüzden yeni birine ilgi duymak aslında sadece yeni birini sevmek değildir. Aynı zamanda eski dünyanın artık eskisi gibi olmadığını hissetmektir. Yaz sürecinde insan çoğu zaman düz bir çizgide ilerlemez. Bugün kendinizi güçlü hissedersiniz, yarın yine dağılabilirsiniz. Sabah yeni biriyle kahve içmek size iyi gelir, akşam eve dönünce ağlayabilirsiniz. Bu çelişki bozukluk değil, çoğu zaman yasın doğasıdır. Çünkü insan bir yandan kayba bakar, bir yandan da hayata dönmeye çalışır. Kalp bazen geçmişte kalanı özlerken aynı anda gelecekte kurulabilecek yeni bir bağa da kapı aralayabilir. Peki yeni aşk neden bu kadar karışık hissettirir? Birinci neden duygusal çelişkidir. Zihin aynı anda iki cümleyi taşıyabilir. Onu özlüyorum ve yakınlık hissediyorum. Bu iki cümle birbirini iptal etmez. Tam tersine insanın bağ kurma ihtiyacının hala canlı olduğunu gösterir. İkinci neden suçluluktur. Özellikle kaybedilen kişiyle ya da biten ilişkiyle ilgili hala güçlü duygular varsa yeni birine yönelmek bazı insanlarda ihanet ediyormuşum hissi yaratır. Aslında burada olan şey geçmiş bağı silmek değildir. Yeni bağ için içeride bir yer açmaya çalışmaktır. Ama zihin bunu bazen sadakat testi gibi yaşar. Üçüncü neden bağlanma stilidir. Eğer terk edilme korkusuna yatkınsanız yeni bir yakınlık hem çok çekici hem de çok korkutucu olabilir. İçinizden beni sakinleştirsin diye bir taraf çıkabilir. Çünkü yaz döneminde insan bazen sadece aşk değil, güven de arar. Sadece sevilmek değil, tutulmak ister. Sadece biriyle konuşmak değil, içindeki boşluğun biraz olsun duyulmasını ister. Ama bazı insanlarda bunun tam tersi olur. Birini beğense bile geri çekilir. Mesafe koyar, ben hazır değilim der ve duyguyu bastırmaya çalışır. Çünkü yakınlık iyileştirici olduğu kadar korkutucu da gelebilir. Hele daha önce büyük bir kayıp, ani bir ayrılık, aldatılma, ölüm ya da travmatik bir kopuş yaşandıysa yeni bir ilişkinin kapısı açıldığında eski korkular da kapıdan içeri girebilir. Dördüncü neden travma tetiklenmesidir. Eğer kayıp ani, şiddetli ya da sarsıcıysa yeni bir ilişki güven duygusu yerine
alarm duygusu yaratabilir. Bir mesajın geç gelmesi, bir vedalaşma anı, bir tartışma, hatta bir ses tonu bile eski acıyı hatırlatabilir. Bazen mesele karşınızdaki kişi değildir. Onun uyandırdığı eski korkudur. Bu yüzden bazı insanlar yeni ilişkide bir gün çok yakın olurken ertesi gün aniden uzaklaşabilir. Dışarıdan bakıldığında bu kararsızlık gibi görünür. Ama içeriden bakıldığında bu çoğu zaman korunmaya çalışan bir kalbin tepkisidir. Beşinci neden bedenin de bu sürece karışmasıdır. Yaz döneminde beden stres altındadır. Uyku bozulabilir, iştah değişebilir, göğüste sıkışma, mide düğümlenmesi, yorgunluk, dalgınlık yaşanabilir. Öte yandan yeni aşk heyecan verir, kalbi hızlandırır, umut verir, enerji verir. Yani bedeninizin bir kısmı dikkat et, tekrar incinebilirsin derken başka bir kısmı bu yakınlık iyi geliyor, devam et diyebilir. İşte karışıklık tam burada büyür. Çünkü aynı anda hem iyileşmek hem korunmak istersiniz. Bir de sosyal taraf var. Birçoğu zaman sadece kendi duygumuzla uğraşmayız. Çevrenin bakışıyla da uğraşırız. Çok erken değil mi? Ayıp olur mu? İnsanlar ne der? Eski ilişkimi unuttum mu sanırlar? Çocuklar varsa nasıl karşılar? Gibi sorular insanın içini daha da karıştırabilir. Özellikle aile bağlarının güçlü olduğu toplumlarda yeni ilişki kararı sadece kişinin iç meselesi olmaktan çıkıp çevrenin de yorumladığı bir mesele haline gelebilir. Bu da zaten zor olan yaz sürecine bir de dış baskı ekler. Peki insan bu dönemde ne yapmalı? Birincisi, duygunuzu hemen mahkemeye çıkarmayın. Birinden hoşlandım. Demek ki eskiyi unuttum. Ya da yeniden sevdim. Demek ki kötü biriyim gibi ağır hükümler vermeyin. İnsan kalbi bazen aynı anda hem özler hem umut eder. Bu kalbin sahtekar olduğu anlamına gelmez. Bu kalbin hala yaşamak istediği anlamına gelir. İkincisi, hız yerine farkındalığı seçin. Kendinize dürüstçe sorun. Bu kişi bana gerçekten iyi mi geliyor yoksa sadece içimdeki boşluğu susturuyor mu? Onu olduğu kişi olarak mı görüyorum yoksa kaybettiğim şeyin yerine mi koyuyorum? Onunla birlikteyken kendim gibi miyim yoksa acımı unutmak için başka bir role mi giriyorum? Bu sorular suçlamak için değil, kendinizi anlamak için sorulmalıdır. Üçüncüsü, sınır koyun. Yaz bitmeden başlayan yeni ilişkilerde en büyük risklerden biri ilişkiye çok erken çok büyük anlam yüklemektir. Daha başında beni kurtaracak kişi bu demek karşı taraf için de ağır bir yüktür. Yeni insan size destek olabilir ama bütün yaranızı tek başına iyileştirmek zorunda değildir. O yüzden yavaş ilerlemek, büyük sözleri ertelemek, duyguları zamana yaymak daha sağlıklı olabilir. Dördüncüsü, açık ama ölçülü iletişim kurun. Karşınızdaki insan sizin zor bir dönemden geçtiğinizi bilsin. Ama sizi sadece yaranızdan ibaret sanmasın. Şöyle bir cümle çok değerlidir. Ben hayatımda bir kayıp yaşadım. Bazen bunun etkileri hala geliyor. Sana karşı hissettiklerim gerçek olabilir ama zaman zaman karışık hissedebilirim. Bu cümle hem dürüsttür hem de karşı tarafı gereksiz bir belirsizliğin içine bırakmaz. Beşincisi, belirtiler çok yoğunsa destek alın. Eğer yaz günlük hayatınızı çok bozuyorsa, sürekli suçluluk, yoğun öfke, derin umutsuzluk, panik, donukluk, hayattan kopma ya da kendinize zarar verme düşünceleri varsa bunu
tek başınıza taşımaya çalışmayın. Profesyonel destek almak zayıflık değildir. Bazen insanın kalbi kırıldığı yerden değil, destek aldığı yerden toparlanmaya başlar. Ve en önemli cümle şu: yasın tamamen bitmesini bekleyip ondan sonra hayata dönmüyoruz. Çoğu zaman hayata dönerken yasla yaşamayı öğreniyoruz. Yeni aşk da bazen bu öğrenmenin bir parçası oluyor. Doğru soru sadece yasın tamamen bitti mi? Değildir. Belki de daha doğru soru şudur: ben bu yeni bağın içinde hem kendime hem karşımdaki insana dürüst kalabiliyor muyum? Eğer cevap giderek daha fazla evete dönüyorsa karışıklık her zaman kötüye işaret değildir. Bazen karışık hissetmek iyileşmenin insani ve dağınık yüzüdür. Çünkü kalp bir anda tertemiz bir sayfa açmaz. Bazen eski sayfanın izleriyle yeni bir cümle kurar. Önemli olan o cümleyi aceleyle, inkarla ya da suçlulukla değil, dürüstlükle, yavaşlıkla ve farkındalıkla yazabilmektir.